Milleti boşadıktan sonra aşkımın keyfi. Boşadıkça fıstıkıyor. Ben annemle babamı boşadım önce. O sen temelde zaten Stajı orada başladım ben. Sen olaya. Ne güzel iş. Kahve iç, herkese salla gitsin, bir de takdir gör. Mis yeminle. Yani aslında şey diyor, keşke bende olsa bu iş. Sen bütün işlerini böyle mi okuyorsun ya? Böyle okuyorum. Aşk meş diyerek ev geçindiriyorsun ya, helal. Tezgahını iyi. Aşk meş diyerek ev geçindiriyorsun. Demek ki evini geçindiremiyor. Ben de bu işi çözmeye başladım. Tabii, Aşkım geliyorum Geliyorum yorumlardan. Biraz daha aşkım kavuşmak izlersem her şeye cevabım sıç ağzın olacak. Çaldım. Hepinizin ağzına. Herkesi bitirmiş kafadık. Siz neden gençleri yanlışa sürükleyirsiniz? Herkes bir kendine baksın arkadaş. Bunun altına bayağı cümleler yazacaksın. Ana avrat giriyor şu an seni izlerken, biliyor musun? Götte gülerim buna. Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu aşkım kapışmak. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldin Hoş vallahi. bulduk. Ne zamandır program yapamıyoruz, özledik ya. Bayağı oldu değil mi? Tabii. 3 adamdan beri. Tabii hiç yani bir araya gelemiyoruz, program yapamıyoruz. Evlendi sanki. Çoluk çocuk oldu ondan çoluk dolayı. çocuk oldu. Hanıma çıktım, bana gelmedin daha falan yani gerçekten. Nasılsın? Biraz daha böyle hani bu süreçte ben uzaktan hani seni de tanıyan biri olarak, biz çünkü programlara katıldığında Evet. arkasında önünde sohbet de ediyoruz. Bir değişim seziyorum sende. Yani bir Nasıl, böyle, nasıl bir değişim seziyorsun mesela? yani böyle artık zamanı geldi. Bir aşkım gördünüz. Şimdi de bu aşkım alın size aşkım diye bir aşkım var. Yani görmediğimiz, içeride sakladığın, belki de zamanını beklediğin bir aşkım ortaya Yani çıktı. hani sakladığım değil, belki bastırdığım da olabilir. Yani Bastırdın. ben de onu çok düşündüm. Daha böyle hani uslu çocuğu birazcık daha azaltan bir tarafım oldu, farkındayım ben de. Ya saldım gidiyorum biraz böyle. Evet, şu an bana da o sana iyi geliyor şu anda yani. Ya bana iyi geliyor. Bence topluma da artık iyi gelmesi gereken bir şey yani. Hani artık üzülecek, dert edecek, sıkışacak benim yerim kalmadı mesela. İnsanların da kalmadı. Yani hani bu kadar acıya, sıkıntıya da mizahtan başka ne yapabilirsin Eser? Değil mi? Ya Tabii. çok yiyeceğim, ya çok anladın mı? Nereye? O da sıktı. o da olmaz. Ne yapacaksın yani? Hani bir şekilde buraya vuruyor yani. Vurunca da bırakıyorum. Aslında ben küfürbaz değilim. Ben sadece böyle yaşadığı travmaları, yediği kazıkları bir sanatsal bir şekilde anlatan motivasyon konuşmacısıyım. Çok güzel, tamam. Yani hani böyle Kırmızı bulunmuş, küfürbaz çok değilim güzel. aynen. O konu bu yani. Çok güzel. Linçlere hazırsın o zaman. O. Bakalım neler var. Linç et başlıyor alkışlarınızla. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? He. İki türlü gülerim. Bir gülüyorum, bir yüzümle gülüyorum. Yüzümle güldüğümde karşı tarafın eğer linçi, sözleri, yani cümleleri eğer fesatlık, hasetlik, nefretse bu tarafım gülüyor. Tamam. Ama gerçekten bir zekiyle gelmiş bir espriyse 7 ceddimi de sözse yüzümle gülüyorum. Onu baştan Gülüyorum. söyleyeyim yani. O çok mantıklı. Aynen. Biz inşallah yüzünle gülmediğiz. İnşallah. Biz yüzünle gülecekler seçmeye İnşallah, çalıştık ama inşallah. yani her linci bulmak da kolay olmuyor. Aynen, Arada aynen. de göreceğiz yani. Ama Yapacak bir şey yok. yani o herkes burada nasip olacaksa göstereceğiz artık. Bakalım. Yapacağız. Gelsin bakalım. Ne güzel iş. Kahve iç, herkese salla gitsin, bir de takdir gör. Mis yeminle. Bugün ne gibi duruyor. Ya bu Bunda çok zeka. Şöyle- Zeka parıltısı göremedim. aynen yani burada. ne güzel iş. Yani aslında şey diyor, keşke bende olsa bu iş. He. Kahve iç, ben senin dostum, milli dostum kesinlikle kahve içmem, başka şeyler içerim, sen yine iyi etmişsin demeye çalışıyorlar. He. Salla gitsin, salla gitsin. Anlatabiliyor muyum? Bize takdir, görmüş yeminle, bu tamam işte Allah belanı versin, Allah bana vereceğini sana vermiş gibi bir hasetlik. Buna ancak güler. Ha, burada hasetlik var. Aslında o senin yerinde Aynen olmak öyle. istiyor. Aynen öyle. Sen bütün işlerini böyle mi okuyorsun ya? Böyle, Ha, neymiş böyle bu okuyorum. programda? Aynen. Tabii valla. Olsun kendine. Yemin ederim öyle okuyorum. Ha. Mesela Niyetini olduğumun çözüyorsun. bilmem ne falan olmadığını biliyorsun değil mi diyorum mesela. Herkese öyle cevap veriyorum. Seni gebertirim bilmem ne yaparım. Cevap da veriyorsun. Ha. Bazıları çok hoşuma gidiyor böyle. Ondan sonra zaten erkekler genelde linç ediyorlar. Erkeklerin iki duygusu var benimle ilgili. Ya s**mek ya öldürmek istiyorlar. Çok iyi değil mi? Yani beni öldüreceğim seni. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Ben de onları boşaltıyorum o duyguları. Ne yapacaksın işte? Rahatlatıyorsun. Aynen. Ver bakalım. Biraz daha aşkım kavuşmak izlersem her şeye cevabım sıç ağzın olacak. Çaldım. Bu jargon değil mi artık? Sıç ağzın. Bu nasıl çıktı? Bu rahmetli anneannem çok küfür ediyordu benim. Ha. Ya bir şey oldum po, piç, sıçarsın falan yapıyordu. sıçarsın. Bazen böyle otururken uzaktan yapıyordu. Bir şey oluyor işte torunlar oynuyorsun, yaramazlık yapıyorsun. Sıçarsın.
Ha, içinden gelen. Tabii yaşıyordu kadın yani rahmetli. O işte benim bu kırıldığım dönemden çıktı bir yerimden böyle. Aynen. Hatırladın, geçmişine gittin, kim bilir neler yaşadın. Anneanneye kadar gittin ve oradan alıp geldin. Tabii mesela. ama böyle anlattığın gibi sürmedi bu. Bir 6 ay sürdü. 6 Oraya ay gidene sürdü. kadar. Yani. Neler yaşadın. tabii neler 105. Baktım çıkacak gibi değil, çukur tutundum orada, sıç ağzına bir şey var Olay orada diye. güzel yani. Oraya tutundum, çıktım oradan yani. Oradan gelen bir şey. Şu anda çok yayıldı. Bir de kadınlara da iyi geliyor bence bu ya, böyle konuşmak. Sıç ağzına şöyle bir şey, lalahüzya deniyor bu sendroma. Bende öyle bir problem var. Lalo Yunanca'da konuşmak demek. Hizya da dışkılamak demek. Ya böyle hani farkında olmadan ağzından çıkan küfür, bilinç dışı küfür gibi düşün yani. Bu sıç ağzına da oradan geliyor. Oradan geliyor. Aynen. Bu bilimsel bile açıkladın. Anneanneden aldın. Latinceden girdin. Aynen. Yani bu sıçazın aslında alt metni çok Aynen, dolu bir sendrommuş ya. O, evet, Aynen. kullandığımız Ya da bu bana iyi geldi bilmiyorum. Böyle anlam yükledim Anlam ya, iyi yükledim, aynen. geldikten sonra. millet akrebimi sokarım, boğayı moplarım diyor mesela. Ben de böyleyim. Küfür ederim diyorum yani. Fark eder bir şey. Devam et. Bütün bir ülkeye erkeklere düşman eden erdemli insan. Bütün bir ülkeyi şerefsizlere, renklere düşman eden desek daha doğru olur. Bütün Bence. erkekleri demiyorsun değil mi? Hayır, Şey demiyorum, olarak ya, diyorsun ya, hani demiyorum. şerefsiz erkekler hep. Tabii canım, şimdi bak normalde hani bazıları çok rahatsız oluyor, bazı erkekler, bazıları gülüyor geçiyor. Zaten karşındaki biraz kafası gelişmiş bir erkekse, ilişkisi sağlamsa, bu anne baba olur, eş olur. Zaten benim gibileri izlediğinde ya gülüyor geçiyor ya da böyle sinirli izlemiyor, beğenmiyor ya da. Ama bir yarası varsa Sinirleniyor. bir sinirleniyor. Hani konu ben değilim ki aslında. Benim ona tetiklemen. Kadının da bunları duymasını, görmesini, bilmesini istemiyor. Oradan da senin yüzünden oldu. Yakalandık diyor. Tabii Eyvah canım, ya, yakalandık. ondan dolayı yani avamlaştıkça erkeğin avamı saldırgan olur. Mesela duyguları boşaltırsın. Bakayım tamam, ne yapıyorsan yap yani hani. Buradaki şey anladım. Sen orada bir şey ya. Bu benimle ilgili değil, kendisiyle ilgili Evet, diyerek kendisi. bütün olaylar çözülüyor bu arada. Ben de artık linçlerimi böyle okuyacağım. O kendi linç şey problemi ya. Benim anama diyor ama kendi anası falan diyor. tabii. doğru Doğru bakış bence açısı. de. Boşanmış teyzeler hepsi demiş. Göstermiş Boşanmış, boşalmış yani hepsi var. Bunlar normal. Yani hani bunun teyze dediği şey bak ha. Genelde şu oluyor. Yok şu an 40'lar izleyici gerçekten oranı nasıl şu an gösterilen? ya 18 de var, 70 de var. Yani böyle hani cinsiyet? cinsiyet tabii %98 kadın. 98 mi? %2 de zorla getirilen erkekler. Valla Şey mi o? gönüllü Ha. değiller yani. Ne yapıyorlar orada? Ya böyle duruyorlar. Konuşuyor musun Ben onlarla? soruyorum zorla getirilenler var mı diye. İşte el kaldırıyorlar. Ne dedi diyorum. Şöyle dedi. Ne dedi? Böyle dedi. Tamam abi diyorum, rahatsız olmayın. Kötü bir şey yapmayacağım. Hani bu da konuşuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Sonuna doğru fikirlerini alıyorum zaten. Ama arada geçiriyorum abi, yapacak bir şey yok yani. Değil mi? Ama Tabii, bütün tabii. erkekleri temsilen orada Tabii. %2'lik kısım var. Çok zormuş onlar için göster. Ya onlar için zor. Bir de kadın sürekli şöyle yapıyor, seni anlatıyor. O da var. Yani cevap ver falan diyor mesela. Bir de bir tip erkekler var. Onlar da bekar gelenler. Çünkü çok fazla kadın olduğunu biliyorlar ya. Hani bir şey yapabilir miyim acaba diye Ortama gelenler. geliyor. Tabii öyleler var. Aşkımda kopuyormuş ortam mı? İnanamazsın. Bak aralarda Çok iyi. tuvalette falan böyle hani tanışmaya çalışmalar, ben uyarıyorum zaten sahnenin başında. Bak diyorum, aranızda psikozlu kadın falan varsa dikkat edin. Birkaç tane pedofil var, pusuya yatıyor bunlar seminere gelip. Valla. Arada dedim bir selam verir, etkilenirsin, tuvaletin yolunu gösterir falan, tahrik olursun, yapma dedim yani öyle şeyler. Kanmayın diyorsun. Kanmayın Onların da abi. oyununu bozuyorsun. Tabii, Bırak bari %2'ni kaçırma sonra ya. Gelsin abi- adam oradan çık ya. Ne yapıyorsa yapsın. Abi ondan sonra yorum yazıyorlar işte, gittik gösterisine yanlışlıkla verdik, şöyle oldu böyle oldu falan, gerek yok yani. Onları söylüyorum yani. Benden Onlardan da sorumlusun. değilim. Tabii yani olmadığımı anlatmaya çalışıyorum en azından. Devam edelim. Neden sürekli düğmeleriniz açık? Memelerimi seviyorum. Biz de severiz diye mi düşünüyorsun? Yo, ben sevdiğim için gösteriyorum. Ha böyle şey. Hoşuma gidiyor. Dekolte- Böyle açılması bilmem ne. Bugün yani rahatım. bugün sevmiyor musun memelerini? Bugün seviyordum da sana gelirken kapattım. Kapat. Aynen, linç ederler falan diye. Gerek yok diyorsun. Haydi. Düğmelerim açık yani. Bazen açıyorum, bazen kapatıyorum. Hiç düşünmemiştim yani düğme açıp kapattım açıkçası. Neden sürekli düğmeleriniz açık? Neden sen bunu merak ediyorsun mesela? Kendiyle ilgili. Yani O tamamen düğmelerini kendiyle açmak ilgili. istiyor, Neden, değil mi? açamıyor ondan. Ben bu formülü buldum. Tamam ya. Buradan rahat. Ne kadar rahatsın değil mi şu an? O bitti ya. Çok iyi. Hepsine öyle bakacağım şimdi. Ver mesela sıradakini. Aşk beş diyerek ev geçindiriyorsun ya, helal. Tezgahı neyi? Ya vallahi haklı söylüyor, doğru söylüyor. Hepimiz öyle bir şey yapıp ev geçindiriyoruz yani. Ama ben şimdi bunu yorumlamak istiyorum. Aşk beş diyerek ev geçindiriyorsun. Demek ki evini geçindiremiyor. Doğru. Tezgahı neyi? Onun demek ki tezgahı yok. Tabii. Yani şimdi Anladım. ona göre fiziksel bir iş yapmıyorum ya, ben sabah 9 gidip akşam 5 gelmiyorum. Oturduğum yerde telefonla çekip işte iş yaptığımı düşünüyor. Abi ben o maşke gelene kadar senin daha yaşın kadar neler yaşadım. Sen rahat ol yani. Tezgah dersen de O kadar. evet. O kadar da Herkesin kolay değil. O bir tezgahı tezgah kolay vardır ya. kurulmuyor ya. Kurulmuyor abi. Gel kur o zaman. Yap daha iyisini. Devam et. Aşkım Bey nasılsınız? Ya Gözlerim ben her ameliyattan program bir çıkmış, aşkım hatırlıyor musun? Demek çok hoşuma gidiyor. Aşkım
Çok güzel. Ya çok güzel. Ya mükemmel bir isim ya. Abi valla çok güzel İster isim. istemez kendini sevdiriyor ya. Evet. Değil mi? Aşkım doğru konuş bak. Bak Doğru aşkım. ya. Tabii. Adamı hasretmeli Evet diye. yani. Oğlum isim çok iyi ama çok kötü. Tüm kızlar aşkım diyor. Erkeği söylemiyorum. O yönü baya kötü. Evet, o yani çocukluğumdan beri yaşadığım bir travma aslında yani. Bir de hani yaş 40'lı artık böyle 90'larda daha zordu erkeğin erkeğe aşkım demesi. Mahallede böyle tipler var yani. Fatih'te doğdum ben bir de. Şöyle duruyorlar abi, tamam mı? Hepsi böyle antisosyal, böyle duruyorlar. Elleri böyle. Köşeden biri geçiyor aşkım kapışmak diye. Mahallede. Diyor. Arkadan- Mahalleden bir de tanıyorlar. Tabii mahalleden tanıyorlar. Yıllarım böyle geçti. Ben her köşeden geçtim, arkamdan şunu diyorum. S***im böyle isim mi olur a**ına koyayım. Bak Şey sürekli. demiyor. İsmi söylüyorlar mı? Direkt böyle, yok onu da Aşkım. söylüyorum. Tabii tabii. Demiyor bile. Demiyor tabii canım. Benim böyle çocukluğum siktiler. Böyle korkuyla geçti. Hani siktiler sorun değil. Anladın mı? Silme korkusu silmekten daha beter bir şey. Yıllarım böyle geçiyor. Düşünsene sürekli. Ama. Güzel. Aynen. Onlarla hiç sonra yüzleştin mi? Ne oldu s***dediniz falan. O ne oldu lan falan. Sana bir şey anlatacağım. Ben geçen sene gözaltına alındım 2 gün. Onu Tamam mı? gördüm ben. Bak ne oldu onu anlatacağım Ha. sana. Neyse gece nezarete girdim ben saat 2. Bir girdim içeri karanlık, 8 kişi var içeride, tamam mı? Küçük bir nezarethane. Abi girdim içeri, evde hepsi böyle. Eyvah. Dedim bu söyleyecekler. Kaçacak yerin de yok. Yok artık. Böyle dayadım duvara böyle duruyorum. Diyorum nasıl olacak acaba? Onlar başlayacak mı ben başlatacağım? Nasıl olacak? Yani nasıl davet nasıl olacak? Ay, sen mi Bilmiyorum. başlatacaksın bir de? Bilmiyorum ki. Hani Ay, ben korkunç bardan şey üstüne yaparsın gideyim falan. diye. Tabii aynen. Duyguma bakarım diye falan. Olmadı. Orada işte hatırladın mı belediye hani. Mahalle abilerinden biri Teker denk teker geldi. bakıyorum Mahmut abi, Mustafa abi, Ali abi. Ben böyleyim yani. Düşünsene. Kokoreççi çıktı çoğu zaten. Devam et. Ama adım aşkım abi. Ne yapacaksın? Ankara. Ali baba tamam idare et ya. Niye? Ali değil. Ali Erkek erkeğe niye aşkım diyemesin? De bakayım bir. Sen mi aşkımsın? Aşkım. Evet abi. Aşkım. Oğlum yok ya. Aşkım diyelim. Aşkım. Ama adamın ismi Aşk. Mesela biz sana Mehmet diyoruz mu? Barış diyoruz mu? Savaş abi ha? Siktiniz beni. Müthişmiş ya. Çözememiş konuyu. Ver linçi ver. Aşkım sülük gibi yapıştı yakama gitmeyen öküzden nasıl kurtulurum? Ha bu bir soru. Aynen soru sormuş. Aşkım. Sülük gibi Bana bir yapıştı. sarılsan bütün dertlerim geçecek gibi aşkım sülük gibi yapıştı yakama gitmeyen öküzden nasıl kurtulurum? Ya Bu bak linç çok değil ya. şöyle yani çok kurtulma isteği yok bu hanımefendinin, onu da söyleyeyim. Ha. Tabii çoğu insan için şikayet etmek kurtulmak istemekten daha yüksek. Yani kurtulmak istemiyor insanların çoğu sorunlarından. Bir Ama yandan hoşuna da gidiyor. şikayet hoşuna gidiyor tabii. Ben bunu anlatayım. Ben bunu şikayet edeyim falan. Buradan dert yanayım, acındırayım, şöyle olsun falan. Gerçek duygusu zaten kurtulmak olsa onu halleder yani. Çözer. Tabii Ha, tabii şimdi tabii. bu öküz möküz de diyor. Flört bile var burada. Tabii tabii orada flört falan da ay yapıştı istemiyorum falan diye şeyler de var. Ben de bu işi çözmeye başladım. Tabii, Aşkım tabii. Bak, bak, geliyorum, bak, 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 geliyorum tabii. yorumlardan. Bu senin kendinle ilgili. Kendinle. Çözdüm. O sülük kim onu Buldum. bulacaksın? Evet. Aşkım bazen eşimi dövesim geliyor bir bayan olarak sence? Yorum. Çok güzel. Hocam bu seri yapmaktaki amacınız nedir? Ben anlayamadım. Cevaplar gerçek desem gerçek değil. Şaka desem şaka değil. Çünkü o da ağzına sıçmak istiyor. Tamam mı? Aynen ama bunu söyleyemiyor. Gerçek duygusu ağzına sıçmak aslında. Gerçekten böyle bir girişmek istiyor falan ama yapamıyor onu. Yapamıyor. Yani ben o duyguyu espriyle söylüyorum aslında. Küfürle söylüyorum. Ama gerçekten de şunu söylüyorum yani. Olmayacak arkadaş. Boşan yani hani. Yani şikayet ettiğin bir şey varsa bunu çözmüyorsan boşanacaksın. Boşanmayı da bilmiyorlar. Hiç düşünme Ama sen boşanmayı. yol olarak şey yapıyorsun yani. Nasıl yani? Yani yol olarak bu üslupla anlatıyorsun. Aslında dümdüz de anlatabilirsin bunu. Tabii. Boşan demek yerine onu daha böyle mesela bu anlattığın Çevire şeyleri çevire merak anlatabilirsin. ettim ben. Çalışıyor musun? Yani Nasıl? soru Hayır, geldi. Direkt geliyor tak cevaplıyorum o esnada. Ha, Hiç veya şey yok. önden çünkü bazen çok böyle hikayeli de girdiğin oluyor. Ağzına dediğin yerler senkron oluyor. Tabii tabii o zaman o benim delirme duygumla alakalı. Kaçta çektim, nasıl oldu mesela şu an çok tatlı geliyor delirmeler mesela her şeyi yapabilirim. İnerim çıkarım bir. tabii Yaparım tabii. kendini. Sabahın erken saatleri bir de gece saat 12 ile 2 arası falan bende kayış kopuyor. O sırada çekiyoruz. çekiyorsun yani. O sırada oluyor aynen. Devam et. Ondan başkasını görmüyor, gözüm görmüyor. Görmeyecekti. Ben aldatmam lan. Yalandan da olsa iyi geliyor.
Çok güzel. Bazen şöyle oluyor. Gülüyorum ya, biliyorum aldatacağını yani. Ondan sonra o duygu değişik bir duygu ya. Böyle hani sen oyuncusun, daha iyi bilirsin. Yani hani geliyor o duygu, bir yerde kalıyor. Ben sonra kendimde başka duygulara O kendinle onu birleştiriyorsun başka bir şey çıkıyor tabii içinden. tabii. Ama bu toplumun duygusu yani. Erkek aldatır. Aldatmaz mı? Cevap ver. Linç edelim. Erkek aldatmaz mı? Evet. Ya işte bu bireysele giriyorsan ben de aldatmam. Bende hiç o şey yok. Yok mu? Hiç, sıfır. Düşünmedim ben. Hiç. Gözünün önüne gelmedi mi? Hiç. Aklına öyle gelmedi mi? Hiç. Yalancı. Vallahi gelmedi. Vallahi mi? Ya, vallahi gelmedi. Gelmiş Hiç mi? gelmedi. Gelmedi. O ben mesela bana diğer kadınlar erkek gibi geliyor. O kadar gelmiyor. O kadar. O kadar koptum. Bu da bir sıkıntılı mı? Yani şu an gerçekten öyle yani. Biraz kilo versen. Verdim. Daha ver. Mesela 15 verdim. Çocukluğun giderse erilliğin çıkacak. Aynen. Eriliğim mi gitti? Erilliğin yok yani. şu an. Yok oraya gitti. Allah Allah. Çocuksuluğun yüksek. Aa. Tabii kilo öyle bir şey. Mesela Ama- erkekte de öyle. Kilo çok aşırı derecede arttıkça sevimli olursun. Çok verirsen de çocuksu olursun. Arada dengeye gelirse kadın için dişilik, erkek için de maskülinite artar. Şimdi aşırı kilo da çocuksuluğu getirir. Ne demek bu? O zaman ben çok kilolu olacağım, sevimli gözükeceğim, seksüel gözükmeyeceğim. Çünkü ben kilo verirsem bu artacak bana. Anlatabiliyor muyum? Kadın için de şu, aşırı kiloyu verirse, kilolu kadın, kilolu erkek normal. Aşıdan bahsediyorum. Linçlemeyin yani. Kadın dengeye gelirse dişiliği artacak. Çok kilo alınca şey artıyor, çocuksuluğu artıyor. Bu sefer ne yapıyor abi? Dengeye gelmemek için uğraşıyor. Geldikçe bakışlar artacak, söylemler artacak. Beyin buradan kaçmak için aşırı kilo yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Peki şu yok mu peki? Hayatımızda seçenek yok mu? Ne? Gerçekten de yani bakışlar da yeterli. O da talep de var, o da var. İki taraf için de söylüyorum bunu. Ama eşler birbirine bağlı. Olamıyor mu? Oluyor tabii canım. He. Yani yüzde Bunun bir, olma şartı yüzde ne? bir, He, yüzde bir. yüzde bir falan yani. O %1'im ben mesela. Olabilir. Bugün mutlusun, yarın ayrılırsın. Bu normal bir şey. Bu He, sağlıklı aynen, olan. bu da sağlıklı bir şey. Öyle bir anlatıyorsun ki sanki bu olmak zorundaymış gibi bir mod var ya. Değil, değil mi? Yok değil. Ya şöyle ama genelde çoğunlukla benim anlattığım gibi. Evet. Evet, Bence de çoğunlukla. öyle. Çoğunlukla öyle Çoğunlukla yani. öyle. Ama o %1'de olmak için ki şeyler ne sence? Yani o koşullar hani kendini o %1'de hissetmesi için insanların ne olması lazım? Bir, bağımlı olmayacaksın. İki, önce ben diyebileceksin. Kendi alana saygı duyabileceksin. Üç, işte hani sosyal hayatın birbirinden bağımsız sosyal hayatlarınız olacak. Bir de iletişime açık olacaksın. İşte şakalaşabileceksin. Bu çok önemli. Bu çok şey. Birçok duygu. Yani hiç kavga etmeyenin, kavga da edeceksin. Tartışacaksın da. Evet, bence de o Yani her tartışma da duyguyu olmalı. yaşayacaksın. Ben psikolojinin kavramlarına inanmıyorum. Arkadaşınla konuş, empatik. Bu olmuyor abi. Yani olmayacak da söyleyeyim size. Partner her duyguyu yaşayabildiğin kişi. Yani her duyguyu yaşayabildiğin kişi. Evet. Ama sadakat ayrı bir şey yani. Yani bunun sadakat aileden gelir, babadan öğrenilir. Yani orada dinamikler var. Yani böyle Berfun'da, senin de patende böyle bir şey yoksa zaten ihtiyaç duymuyorsun böyle bir şey. Küçük yaşta anan da bayağı emzirmiş belli. Ondan sonra yani onda da çok ihtiyaç duymuyor O da olabilirsin. var, o da yok. Ya, Evet. kaç yaşına kadar emdi? Abi ben Allah razı olsun bir 4'ü 5 var gibi duruyor. Var değil mi? Bayağı Bilmiyorum, emzirmiş işte. şey değil. Tabii fazla emmişsin. Bir ihtiyaç duymuyorsun işte. İyi ben bir türlü bana inanmazsın diye düşünüyordum. Tamam iyi bari. Yo, ben inandığım dostlarım, arkadaşlarım ya da hiç tanımadım ama izlediğim insanlar tabii oluyor ama bu %1 dostum. Yani ben yani sonuçta genele hitap ediyorsun ve genelde böyle bir sıkıntı var. Tabii. Ya bunu zaten senin gibi düşünen, senin gibi yaşayan insan bakıyor, geçiyor, gülüyor, geçiyor Tabii, yani. tabii, Öbürsü aynen takıyor. öyle. Yani yoksa ben şu yok bu yok demiyorum. Söylemlerim belki daha fazla o tarafa olduğu için. Şimdi ben sabahtan akşama kadar erkekler sağlıklıysan kim dinleyecek beni? Kimse dinlemeyecek. Kim dinleyecek abi? Kimse dinlemeyecek yani. Doğru. Ben de çoğunluğu anlatıyorum yani. Devam edelim. Zarganın halinden acil kurtulman gerek. Zargana inanıyorum ben. Zargana ne demek? İşte zayıf, en küçük balık. Ha, küçüğüm biraz evet. Yani evet. İstiyor musun bir şey yapacağım? Vücut yapayım bir şey falan Bu var kadar mı? yetiyor bana ya. Hı. Ya benim hani özel hayatıma, cinsel hayatıma, bilişsel hayatıma yeterli yani. Daha fazla gerek de yok. Çok boyum kısa olduğu için hani abartı durur diye düşünüyorum aşırısı da. Yeterli diyorsan. Ama benim benim için yeterli yani. Devam edelim. Ha, o etli butlu seviyorsa ayrı o ayrı. Bak o doğru. O etli mutlu sevdiği için bunu beğenmiyor. Ben onu unuttum. O dengeyi Olabilir unutuyorum. yani. Adam menemen tarifiyle bile erkeklere güven olmaz dedi. Kocamı Yani. çok seviyorum aşkım bey. Yalan. İyi ki var. O benim her şeyim. Yalan. Beni gıcık etmek için böyle yazıyorlar. İyi ki evlenmişim. Büyük yalan canım kocamla. Ben de menemen tarif veriyorum böyle şeylere. Direkt bir şey yok yani. Devam et. Milleti boşadıktan sonra aşkımın keyif.
Ama mutlu oluyorum gerçekten. İyi geliyor bana yani. Mesela bugün de etkinlik vardı bir otelde. Bayağı böyle boşanmış kadınlar geldi. Boşandık, şöyle oldu filan. Bu iyi bir şey bence. Toplumda boşanmayı bilmediğimiz için bunu öğrenmemiz gerekiyor abi. Yani hani biz hani arkadaş olmayı, evlenmeyi biliyoruz ama ayrılmayı, boşanmayı, bir işi bitirmeyi bilmiyoruz abi. Bunu öğrenmemiz lazım. Ben aslında boşanmanın normal bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yani hani Peki yani gerçekten boşanma seviyesinden ilişkiyi kurtarma diye bir şey inanıyor musun? yok. Hiçbir Yok şey mu inanmıyorum. Hayır. Terapi Hani insanların o kadar terapilerle ilişkilerini kurtarma Sana bir şey söyleyeyim çalışmaları. mi? Bir insan, bak bana yaz, sor bütün terapist arkadaşlarına. Kim terapi alıyorsa boşanıyor. Zaten evet. Yani orası da- biliyorsun yani Terapi- camiaya da biliyorsun. Tabii. Ki olması gereken o. Çünkü bir süre sonra kişi terapi almak demek çiftinle ilgili değil, partnerinle ilgili, kendinle ilgili bir durum. Sen kendini sevmeyi, öğrenmeye başladığında şöyle oluyor. Karı kocasınız. Diyelim ki sen işte Berfu'yla evlisin. Berfu gitti terapiye başladı. Atıyorum Ayşe, Fatma, Ali fark etmez. Berfu gelişti. Eser gelişmeyince Berfu bir süre sonra Eser'in yaptığı iyi şeylerden de etkilenmiyor, kötü şeylerden de etkilenmiyor. Artık nötrleşiyorsun onun için. Zaten ayrılık orada başlıyor. Artık diyor ki ben sevgim bitti. Bu medeni bir şey baktığında. Ama beraber çift terapisine gittikleri aynı anda aydınlanmıyorlar. Yok ha keşke. Niye? Yani çok biraz yukarıda olması lazım mental olarak abi açık söyleyeyim sana yani. Hani şu çok oluyor. %80 erkek kadının zoruyla gelir. Kaybetmemek için gelir, boşanmamak için gelir. Bu duygu iyi bir duygu değil. İyi bir terapist de zaten söyler bu şekilde almam yani. Hani gerçekten kendi istiyorsa gelmeli diye. Evliliği kurtarmaya çalışmamalısınız. Kendinizi kurtarmaya çalışmalısınız. Konu bu zaten yani. Hem kendini hem evliliği kurtarabilir bir insan. Önce kendini kurtarırsan boşanıyorsun ama. Kendini kurtardın, onu da kurtarayım dedi falan. Olmuyor. Ama Olmuyor. ama şu yüzden biraz da söylüyorum. Yani şimdi artık insanlar kendilerine daha fazla vakit ayırıyorlar, Bravo. alanlar oluşturuyorlar. Bravo. O bu oluyor gerçekten ve bunun sonucunda da gerçekten sağlam evlilik sayısı gerçekten azaldı. Yani bu özgürlük dünyası evlilikler için biraz daha problemli bir, diyorsun. sıkıntılı bir durum yani. Sen- Ya bunun yani Şöyle söyleyeyim sana. kurtuluşu yani, yok mu yani bu? Kurtuluşu yok değil. Eskiden daha problemliydi de yani bir insanın 20 sene, 30 sene, 40 sene evli olması mutlu olduğu anlamına gelmiyor bir Yani, kere. bence. Bundan 20-30 sene öncesine kadar annenden, babamdan hepimiz yani Tabii. yaşımızı biliriz. Yani kadın için anne olmak, evli olmak, bir adamın karısı olmak kutsanmış bir şeydi abi. Yani anne olmak için yaşıyordu kadın ve Adam ne yaparsa yapsın. adam ne yaparsa yapsın. Ya kadının sustuğu bir yerde evliliğin uzun yürüdüğü için siz buna eğer diyorsanız ki eskiden evlilikler daha iyiydi, siz yalancısınız yani. Yani değil. Kadın o zaman konuşmuyordu. Dişiliğini yaşamıyordu, kendi gerçekliğini yaşamıyordu. Şimdi kadın artık birey, konuşuyor, ediyor, istemiyorum diyor, bilmem ne diyor. İşte, ya da bir erkeğin merkezinde yaşamak istemiyor. Anne olmak istemiyor. Yani yıllarca bu milleti doğurganlık güdüseldir diye bir yalanla tıpta böyle bir şey yok aslında biliyor musun? Yani annelik kutsaldır falan. Yok öyle bir şey. Annelik babalık kutsal falan değil arkadaşlar. Bu şey de değil, genetik bir şey de değil. Saçma sapan şeylerle insanları kültürel bir baskıyla böyle sisteme getirmişsin. Şimdi kadın diyor ki ben annelikle kutsanmayacağım artık. Ya bir adamın karısı olduğum için de bu bana ödül vermeyecek. Yani eskiden askere gidince alkışlanır, evlenince halay çekerlerdi. Şimdi öyle bir şey istemiyor insanlar. O yüzden bence Kadın bu kadar özgürleştiği bir durumda erkeklerin de kendine bir şekil bulup yeni evlilik sistemleri yaratılabilir mi sence? oraya doğru gidecek, gidiyor da zaten. Gitmeli de zaten. Gitmeli de zaten. Yani bir kadınla mülkiyet arzusuyla evlenemezsin yani. Hani çocuğumun anası olacak diye bir kadınla evlenemezsin. O tamamen mülkiyet arzusu. Bizde arkadaşlık sıkıntısı var. Yani mesela senin Berfu'yla gördüğüm ilişkin arkadaşlığınız iyi sizin. Yani hani böyle dostlarım da var, arkadaşlarım da var. Bizim memlekette arkadaş olmayı bilmiyoruz. Karı koca olmak başka bir kavram açıkçası. Neye dönecek dersem benim gördüğüm yani böyle 2030'larda Amerika'da başladı bunun örnekleri. Burada da Fazıl Say hatta böyle ilk örneklerdendi. 2 ayrı ev bir evlilik gibi. Yani aslında oradaki amaç şu yani arkadaşlığı bir şey yapalım. Çünkü bak senin de bazen tek kalmaya onun da bazen tek kalmaya ihtiyacı var abi. Biz bunu başaramıyoruz. Burada simbiyotik yaşamaya gerek yok yani. Evleri ayırın demiyorum ama odaları ayırın bazen yataklar bile ayrılmalı. Niye ayrılmalı? Ya bazen sen yalnız yatmak istersin. Partnerin yalnız yatmak ister. Ya bu böyle bir hani ilişkiye bir şey oluyor gibi değil de ben kendime bir kalayım gibi isteğiyle olmalı bence. Karşı tarafta ya Eser tek başına yatıyor ama bu birinin şundan diye düşünmeden kendi alanında kalabilmeli. Buraya evrilecek. Daha az evlilik olacak. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra bence ticari evlilikler artacak. Çünkü nedenini söyleyeyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aşk bitti artık. Bundan sonra aşk yok. Gerçekten yok. Yani hani nedenini söyleyeyim. Çünkü artık bir insanın birini tanıma süresi yok.
Zaman geçirmeye motivasyonu kimsenin kalmadı. Bak kendine bak şimdi işin dışında eve gidiyorsun büyük bir ihtimalle. Tabii. Etrafa bakıyorsun birileri arkadaş olmuş, dost olmuş, sosyalleşeceksin. Bir sıkıntı yaşadığın olmuyor mu? Ulan bir çıkıyorsun 2 kişi almış yolunu gidiyor zaten. Yetişemiyorsun bir yerden. Hiçbirinin Tabii. hayatına. Yetişemiyorsun yani. Aşırı hızlandı gerçekten. Aşırı hızlandı yani. İlişkiler de öyle herhalde. İlişkiler de öyle. Yani insanlar flört döneminde de artık uzun mesela ne bileyim eskiden evlenmezdir ama 3 yıl çıktığı vardı, 4 yıl çıkardı falan o da yok bravo, artık. Bravo. Dostluklar da öyleydi biliyorsun değil mi yani? Tabii. Bunda sebebi şu yani geçen Alper Hasanoğlu söyledi bir söyleşisinde borderline döneme geçti dünya diyor. Narsizm çok konuştuk ya. Bir ara kusacaktık hatırlıyorsun narsizm. Şimdi borderline'a geçtik. Bu da şu demek. Borderline örüntüleri yani sabah diyor dost olduğunda akşam düşman olacaksın. Sabah senin için ölürüm diyecek adam, akşam başka kadınla sevişecek. Sabah iş ortağın diyecek, abi yatırdık buraya 50 milyon, akşam ebenik gidecek diyor, 80 milyon O geçecek. kadar yani. Buna borderline deniyor. Sabah dost, akşam düşman olduğunu dönem. Bak öyle abi herkes. Bugün can ciğer, yarın düşman. Yani, doğru. Bak piyasaya bak, sektörden de görüyorsundur bunu Doğru. yani. Buna borderline deniyor. Diyor ki 2030'a doğru herkes delirecek abi. %80'e kadar gidecekmiş dünya genelinde. Temiz delirsen süper. Temiz delirme mi yani? Temiz delirme ne demek? Şöyle mesela? bir şey abi delirme. Mesela hepimizin beyninin içine delirme duygusu var. Mesela seks yapıyorsun, düzenli yapıyorsundur. Boşalırken falan var ya o esnada çıkan duygu delirme duygusu. O duygu bazı insanlarda çok fazla var. Travmalar, bilmem ne. Eğer bunlara baş edemezsen abi delirme şöyle geliyor. Bir sürü klinik durumu var ama dikkat dağınıklığı, işte hafıza problemleri, tutarsız konuşmalar, bilmem ne falan. Patolojik bir şeysem yedim. Yani altyapı da varsa. Temiz delirme şöyle oluyor abi. Çok güzel bir psikiyatrist arkadaşım söylemişti. Diyor ki dibine kadar gidiyorsun aşkım. Delirmeden geri geliyorsun. Anlatabiliyor muyum? Orada ama kreatif bir şeyle dönmek lazım oradan. Yani sanatçı delirmesi gibi düşün. İlla hani sanatçı olması gerekmiyor. Örnek vereyim Yıldız Tilbe. Temiz delirmiş mesela. Tertemiz. Temiz delirmiş akıllardan üstün zeka çünkü. Büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum. Yani hani mesela Sezen'le de bunu telefonla konuşmuştuk biz. Yani o aynı şey bence. Sezen Aksu da hani temiz delirip o zekayla oradan gelenlerden. Yaratıcılığa kadar gidiyor. Oradan işte ressamsa renkleri, tonları, müzisyense sözleri, kelimeleri topluyor abi geri geliyor. Orada kalırsa delirecek. Sanatçı olmayan nasıl delir? Sanatçı olmayan abi üretkenliğe dönecek insanlarda. İşiyle ilgili bir aynen, buluş falan kreatif filan. üretiler. Senin bütün ekibinde mesela delirecek insanların çoğu akıllıysa ve kendini geliştiriyorsa birkaçı böyle kreatif fikirlerle gelecek sana. Ortalığı yıkılacak. Bu nasıl düşün? Bu delirme abi. Başka türlü çıkaramazsın onu yani. Öbür türlüler zaten avamsa, işte kendini geliştirmiyorsa hastanelerde göreceksiniz hepsini zaten. Evet. Devam edelim. Aşkım seni geberteceğim. Kocamı seviyorum ama sonra vazgeçiyorum senin yüzünden. Ama zaten kocaya karşı böyle değil misin? Bir seviyorum, bir sevmiyorum falan diye. O duygu da normal diyorsun. Normal yani. abi. Bir sev, bir sevme. Bu da bir insanı sürekli sevemezsin ya. Yani Evde borderline. evde Değil mi? çok iyi. Evde Harika borderline. uyanıyor, berbat uyuyor. Bir daha uyanıyor. Normal yani. Yani ben mesela erkek bunu yönetebilen erkek de sağlıklı bence. Sen yönetebiliyor musun? Tabii biz öyleyiz ya. Bir böyle bir böyle. değil Tabii mi? biz yani abi var ya mükemmel uyanıyoruz. Bir böyle bir şey oluyor. Anlık bir yükseliyoruz. Birden bir yeniden şey yapıyoruz. Birden sarılıyoruz falan. Biz böyle sürekli. Bizim günlük de değil. Ya, anlık saniye. Öğlene kadar 3 borderline'ımız var bizim. Yani çok böyle şeyli. O yüzden Çok sağlıklı bir şey. Neden evet, biliyor musun? beni de diri tutuyor yani. Diri tutar ve Alzheimer olmanı engeller. Evet. Tabii, Şu bak. an, çünkü Gerçekten. bir önceki kavgayı hatırlamam gerekiyor. Argümanlar ya. Sen Ben bana ne şey olacak? yapmışsın ne o ya falan olmuyor. O sıra hemen girmek lazım. Abi Türk milletinin böyle bir avantajı var. Burada Alzheimer oranı az. Avrupa'da daha çok fazla arttı. Orada terapist arkadaşlarla konuşuyorum. O yatırım yapıyor devlet bu alana. Sebebi de şu. Şimdi Almanya'da hepiniz yurt dışına gidiyorsunuz biliyorsunuz. Almanya'da bir atıyorum Düsseldorf'a gittin. 10 sene sonra aynı mahalleye git bina hala orada duruyor. Buraya gel 2 ay sonra o bina yok orada. Sürekli böylesin abi. Yol Bu değişmiş böyle falan. filan. Aşırı şaşırmadan dolayı Alzheimer olmuyorsun abi. Anlatabiliyor muyum? Herkes diri değil mi? Bu da yeni. Bu ne Sürekli zaman geldi uyaran buraya? var yani. Tabii. O yüzden bence çok tatlı bir ülke yani. Ben böyle hani bir ay her şey aynı kalınca yok canım sıkılıyor. Böyle. Allah. Bir şey istiyorsun değil mi? İnşaat başlasın. Tabii. Yolum Abi- kesilsin. Abi bak mesela işte 3 kuruş parayı bulup beyaz yakalılar böyle diyorlar ya Bodrum'a ineceğiz, Çeşme'ye iniyorlar falan. Bunlar dikkat et 50'den sonra Alzheimer kalpten gidiyor bunlar. Tam Yani böyle. aynı şey. Evet abi sürekli hani domates ekemezsin abi. Beyin şunu istiyor, değişkenlik istiyor, hız istiyor, sorun istiyor. Onları çözmek zorunda. O yüzden şehir yaşamı zordur ama kafe çalışanlar için de büyük bir şey var burada. Hazine var yani. İyi kullanmak lazım bunu kesinlikle. Devam edelim. Kimi ayırmaya çalışıyorsun yine? Özel hayatında seni arayan arkadaşların dertler bilmem ne falan oralarda Tabii. aktif misin? Çok. Orada da böyle konuşuyorum. Ha. Vallahi yani kim Ama hani- mesela atıyorum şimdi tanıdığım bir arkadaşın ve
karısı bilmem ne biliyorsun, atıyorum boşanacaklar. Ha, boşanın mı diyorsun İkisine de yoksa? ayrı ayrı söylüyorum boşanın. Hani boş. ben annemle babamı boşadım önce. O sen temelde zaten Stajı iyi orada başladım girmiyor. ben. Sen olaya Tabii. yani direkt Tabii yani. stajı orada başladım. Hatta böyle hani buradan anne, abime, yengeme söyleyeyim. Mesela abim ilk evliliğinde falan ben şey demiştim isteme zamanında. Annem gelmesin bu dedi benim için. Duramayacağım yani biliyorum. İstemeden mi boşayacaksın daha? Evet, Zaten tabii, daha olay yani olmamış. bir sürü şeyler söyledi. Abartmayın ya. İki tarafta atıyorsunuz öyle bir şey yok ikisinde de falan. Süre vermiştim o sürede boşandılar. Ha. Tabii. Onu hissediyorum ya. Artık şeyin de var ha. 3 Mesleki yıl şey, falan, 2 bakınca. yıl falan. Tabii birkaç sene sonra biter gibi böyle uzmanlaştım. Ya ne yapayım bu da benim şeyim yani. Evrim geçirdiğim hali yani yapacak bir şey yok. Ama seninle ilgili söylemeyeceğim. Geliştirdim ya. Devam et bakalım. Annesine bağlı erkeği çiz abidin desem bu fotoğrafı çizerdim. Kesinlikle. Bu arada yakında memelerim çıkacak. Yani şey anlamında. Emzik anlamında. Nasıl? Bir sürpriz yapacağım. Meme mi? Yani Meme. şey mi çıkaracaksın? Emzik çıkaracağım. Emzik mi çıkaracaksın? Ha. Aşkım emzikleri. mi? Yani bayağı Çok marka mı? faydalı bir şey biliyor musun? Aa. Japonya'da şu an çok klinik çalışmalar yapılıyor ve trendde. Aa. Aynen. Türkiye'de bir çalışma yapıyoruz şimdi bununla ilgili. Abi bunu emmeye başladığında yani bu bir denesene yetişkin emzikleri var. Beyin 0-2'ye gidiyor. Ciddi anlamda uyku problemlerini çözmüş. Aa. Bağımlılıkları bırakmış. Ben de böyle geldi yurt dışından. Şimdi toplantılarını yapıyoruz. Abi bir hafta denedim. Gerçekten normalde sigara içiyorum ben. Ama onu emdiğimde mesela yarı yarıya düştü diyebilirim yani. Uykuyu nasıl topar? Ben uyku için Şöyle ama o sürekli emcikle dolaşma. Ben çok diye gezmeyeyim abi. O da biraz bari bir stilini değiştir de Değiştiriyorum. yine emelim de yani birden. Tamam. Değiştiriyorum çok ben zaten dolaşmıyorum. gönderirim sana. Vallahi gönderirim. Yani şey Ama yaparım. şey çok mantıklı geldi senin küçüklüğünde ilk uyuma şeklin bilmem ne onlar. Tabii. Ya abi onlara şöyle da mı uyku götürüyor? problemin varsa 0-2 dönemle alakalı. Geceleri 12 gibi beyin bebekliğe dönüyor. Bu bilinç dışı dönüyor abi. 0-2'de bir şeyler varsa evde. Şu da olabilir. İlla dayak şiddete gerek yok abi. Bazen bakımsız kalırsın. Ne bileyim evde öyle anne uykusuzdur. Annenin sıkıntıları vardır içsel filan. O bebeğe geçiyor abi. Hatta böyle geceleri bebeği emziren anneler vardır. O mesela böyle sıkıntıları oluyor bazen. Çok stresliyse anne, aşırı stresliyken çocuğa böyle memeyi verdiğinde beyindeki stres de süt yoluyla bebeğe geçiyor. O yüzden rahatlamak için mi emziriyorsun? Çünkü oksitosin salgılıyorsun emzirdikten sonra. Yoksa gerçekten çocuk acıktığı için mi emziriyorsun? Bunu ayırmak lazım. Travmatik anneler bunu ayıramıyorlar. Ayıramadıkları için strese girdiğinde kendini rahatlatmak için emziriyor. Bu da çocuğun beynine geçiyor. 20 ile 30 yaşlardan sonra 0-2 tekrar tetikleniyor abi. Uyku problemi olarak tekrar hayatımıza geri gelmeye başlıyor. Yani biz diyoruz işkoliyiz, gece hayatı bunlar hepsi bahane aslında. Emziklerle de bunu Yollayacağım. çözüyoruz diyorsun. Yani belli bir yüzdesi çözülüyor şu an. Yani bayağı bir test deneme çalışmaları yapılıyor Japonya'da. Allah Allah. Evet, evet. Japonya'da nasıl kullanıyorlar? Bayağı trend yani böyle satılıyor işte eczanelerde. Aynı insanlar bunu sokaklarda yakalar falan mı? Tabii beyaz Beyaz yakalar. yakalar. Tabii İş atarım ben yerlerinde, sana bir şey emzikle. linklerini. Aa. Tabii. Stres için bayağı bir kurumsal çalışmalarda bile iyi geldiği söyleniyor. Araştırmalar var bunlarla ilgili. Allah Allah biz de kullanalım mı ya burada? Ben sana göndereceğim tüm Allah. ekibe. Aa, Aynen. Of çok güzelmiş. Gelince iş yerine takacağız böyle. Güzelmiş ya. Güzelmiş. Devam et. Siz neden gençleri yanlışa sürükleyirsiniz? Bu bir absürt tebligattır. Azerbaycan. Azerbaycan değil mi bu? Bir de öyle bir şey var ya böyle sürekli bana şey toplumun ahlak yapısını bozuyorsun, aile değerlerini bozuyorsun ben. Tek başıma. Tek başıma. Aşkım kapışma kalarım. Yani müthiş bir aile yediniz ben bozdum öyle mi? Süper vallahi ya. Ya harikasınız gerçekten. Ahlakı bozmuşum. Ya ahlakı bozuyormuşum. Bir de burayı bozdun. Azerbaycan'a da Orayı gittin. da bozdum tabii şimdi. Oraya niye gittin? Bari orası. Aa, lütfen. Vallahi şunu söyleyeyim. Ahlak kişinin iç sesi, edep de kişinin dış sesidir kişinin. Şimdi ben burada bir terbiyesizlik yaparım, bu edepsizliktir. O yüzden ben çok etrafta hani edepli gözüküp ahlaksız yaşayan insan tanıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ahlak hani benim konuştuğum kelime cümle değil. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkes kendi içine bir baksın bakalım ya. Hani kendi gününüzün yarısı da bana yapıştırıp durmayın yani. Şu ahlak kavramından da rahatsız olduğum kadar hiçbir şeyden rahatsız olmuyorum. Yani bu ahlak anne baba da başlıyor. Bunu da söyleyeyim. Bu sizinle ilgili. Okey. Ben küfür ettim diye kimse küfürbaz olmayacak. Ben seksten bahsettiğim için de hiçbirinizin çocuğu, karısı, kocası gidip başkasıyla seks yapmayacak arkadaş. Yapacağını düşünüyorsan da bu senin problemin. Okey mi? Tamam. Artık şu hani pesini cinsel Birebir konuları bir aşın gözüne yani. baka baka anlattı. Bu benimle- Anlamıyorsan bana bak ben de anlatıyorum. Problem senin için. Aynen yani. problem senin gerçekten. Bu da böyle yani. bir tebligattır. Aynen birazcık düşünceyi buradan buraya alırsan çok mutlu anlaşabiliriz yani. Devam et. Ya of şu da çok şımardı artık ya. Evet ya bazen hoşuma gidiyor şımarmak. Ha. Aynen. Çünkü yıllarca şımarmadım tadını çıkarıyorum şimdi. Şımarmak kötü bir şey mi? Daha işte çocukçuluk dediğin gibi 0-2 yaş. Oralar acaba hani Ya şey benim olarak... zaten travmatik oralar. Ondan sonra onları zaten terapiste çalışıyorum. Ama yani hani
şımarma hakkımı istediğim zaman kullanırım. Bu kimseye ilgilendirmiyor. Koca bir ülkeye doğru şımarmak da Hoşuma enteresan gidiyor. bir şey değil mi? Aynen, enteresan bir özgüven yani. Vallahi Evet, öyle. evet. Bugün mesela bir etkinliğe katıldım. Ünlü camiasında vardır ya bir tane sanatçı. Gördü benim falan yaptı böyle. Dedim ki diktim kameralar var bu arada. Dedim ki hayır niye öyle bakıyorsun bana? Sen dedi annem öldü beni aramadın. Ben de cezaevine geçsen aramadın. Karşılık dedim. Kısasa döndüm devam ettim. Ayda. Aynen. Böyle konuşunca anlıyorlar abi. Başka türlü anlamıyorlar. Rahat rahat. Arkamda da şımarık diyorlar. Öpücük yolluyorum. Aynen. Devam et. Adam tek başına dünya popülasyonunu eksiltecek. Bence fazla değil mi? Çok hızlı değil mi? Aynen çok uz yani. Hani, bu tabii çok şey bir yerden ama yani gereksiz fazla Ama işte bazı bütün bu şeyler yani. Avrupa, dünya falan bu artık yaşlı nüfusun artması, gençlerin azalması falan diye bir sistem de var ya. Eğer evlilikler dediğimiz gibi ilerlerse o zaman yaşlı nüfusun artması yani dünya gerçekten de popülasyon azalması gibi bir enteresan bir yere doğru da Bunun gidecek. sıkıntısı ne olacak sence? Niye bunun endişesini yaşıyoruz? Yaşlı çok, genç az da sıkıntı yok mu ya? Çok yaşlı çok şey olmayalım yani. Yo ben onunla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ya. Bence hani evet bir sayı azalacak popülasyon o anlamda ama ben hani bunun nüfussal ya da psikolojik, sosyolojik bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu sadece dünya yöneten insanların yani kapitalist anlamda hani sermaye bulamayacaklarını ve para kazanamayacaklarını gösteriyor. İş gücü düşecek. şey Kesinlikle. olacak. Ben hiçbir insanın, hiçbir toplumun, hiçbir şeyin, derneğin ya da herhangi bir sivil toplum örgütünün ya da bir ülkenin 50 yıl sonrasını düşündüğüne inanmıyorum yani. Mesela geçsinler bunlar. Herkes kurtarma derdinde. Kitleye korku, kaygı verip yani. Anlatabiliyor muyum? Evlenin, üreyin ya abi. Geçin bunları ya. Devam edin. Boşadıkça fitleşiyor. Bu doğru. Burada FaceTime'dan boşuyor mu? Burası ne abi? Bu sahne. Bu yani telefonla... Telefona gelen sorular var. Ha, sorular Onları böyle var. okuyorum. Ben de milletin Evet. telefonunu alıp hani Yo, yo. artık hızlıca söyleyemediklerini direkt yani. Ya bak olabilir mi? Evet. İyi fikir. Tamam iyi Vallahi. fikir. Kopyaladım bunu. FaceTime'la gelin diyor. Çok Bu güzel. çok iyi Görüntülü fikir. arayarak boşuyor. zeki Online adam işte. boşuyorum. Çok güzel. Bu görünce boşanıyor falan. Devam et. Son zamanlarda kendimi yakın hissettiğim kişiler kısmetse olur Erol, Arda Turan, Gangöl'deki sarışın deli kadın, Aşkım Kapısı var. Bu isimlerle senin ortak yanın ne sence? Şu olabilir abi. Bir kafası kopuk tipler olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Rahat, istediği gibi yaşayan, konuşan olabilir. Zaten büyük bir ihtimal kısmetse olur. Orada bir cinsel libido var. Rahat hareket eden bir kadın ya da erkek olmak istiyor anladım. Arda Turan büyük bir ihtimal zenginliğiyle ilgili, zenginliğin ve gücün verdiği rahat konuşmalar falan böyle. O gördüğü sarışın unutamıyorum. Deli kadın, aşkım deli. Yani Doğru. gerekli. Hepsi yani ortak noktamız büyük bir ihtimalle rahat ve deli olmamız yani. Şımarık olmamız ya da hiç ağzımıza geleni söylememiz. Ben öyle hissettim. Devam et. Aşkım Kavuşmak gibi tiplerden nefret ettim. Sürekli kadınlar üzerinde çok güzel prim yapıyorlar. Kadın kendini geliştirdiği için yalnız kalmıyor. Anlaşılmadığı, ruhuna dokunulmadığı için yalnız. İnsan zaten kendini geliştirmek zorunda. O yüzden dünyadayız. Gerizekalı benim cümlemi alıp yazmış alta. Bunlar benim sözlerim. Aynen. Götüne gülerim buna. Evet ya. Aynen benim Kadınlar cümlelerimle çok bana güzel prim. saldırıyor. Hayır, acaba çok güzel prim yapıyorlar deyip senin söylediğini mi yazmış? Benim Hani söylediğimi yazmış ama şöyle bir kere nefret... bunu prim olarak mı görüyor yazdığını acaba? Değil ama o zaman bir şey tırnak işareti falan var hayatta. Onu koy. Yok alıntı olarak belirtmemiş zaten Evet. onu. Zaten nefret ettiği için alıntı olarak belirtmez. Nefret etmek de bastırılmış aşk demektir abi. O yüzden hoşuma gidiyor Hoşuna nefret gidiyor. edilmesi. Aynen. Yani yanımda görürse muhakkak sevişmek isteyecek benimle. Allah Allah. Öyledir abi. Bu böyle. Yani erkekse kanka, kadınsa öyle. Şu Bu an çok abartı. sevişiyor gibi duruyorsun. Doğru Ben mu? sevişkenim evet. Ya bu aralar Flörtözüm. böyle bir kopmuşsun gibi. O da böyle şey haftanın birkaç günü. 3 gün böyle mesela pazartesi, çarşamba, cumaları sevişme duygum artıyor. Hafta sonu tatil. Hafta sonları eskiden Dinlendiriyorum yapıyordum. Dinlendiriyorum. Buza yatırıyorum. Tabii canım aynı öyle. Meditasyon falan. Bedenimi seviyorum falan böyle evde zaman kedim köpekle falan ama haftanın 3 günü şeyim libidom yükseliyor. O da şey böyle dengesiz. İyi geliyor. Senin Ama nasıl? özellikle pazar, çarşamba, cuma diyorsun yani. O Onların ayarladın mı artık? nedenlerini buldum. Ha. Aynen. Yine işte çocukluk esnası. Çocukluk, Girme o ha, konulara. anladım, Aynen tamam. ya. Vallahi. Özel anlatırım sana. Evet, Senin tamam. hangi günler? Bizim gün yok. Bizim borderline. Biz her an Anlık bir Anlık. olabilir. Ay, çok iyi. Devam et bakalım. Aşkım kavuşmak diye bağırıyor Kolye. Evet ya biber kap ya. İyi bak emzikten sonra bunu da çıkarabilirsin. Ya bu bayağı bir hani böyle mücevher markaları falan yapalım bir şeyler dediler de abi bu da hani çok böyle süslümeli açık bir şey başına durmam gerekiyor bu işin benim. Ciddi bir ticaret çünkü. Ve birkaç toplantı yaptık ettik ama ya biber benim şeyim ya. Bu benim 10 yıldır yediğim bir şey. 10-11 yıldır. Bir gün böyle bir video çekerken o hani kendiliğinden
küfürlü konuşurken denk geldi. Ama normalde hani ailem bilir. Böyle sürekli sabahları her sabah yediğim bir şeydi. yersin zaten. Story'de böyle çekerken hani denk geldi. Bir baktım böyle bir 20 milyon izlenince herkes çekip atmaya başladı. O bana da iyi geldi böyle. Daha çok insanların önünde yemeye O başladı. biraz tesadüfen oldu biber oldu. Evet tesadüfen oldu. Yani Ha, böyle... Şu anda acı biber bilmem ne yapayım gibi bir kafayla bulmadım. Yok zaten acı biber değil o. Yani kapya tatlı biber normal. Yok hani bu fikri bulurken dur biberle çekeyim falan. Ben fikirleri genelde şey yapmıyorum. Böyle kendiliğinden şey oluyor. Gelişiyor diyorsun. Ha, bir şeye çok gülüyorsam içimde onu tutuyorum bir yerde. Ama onun dışında böyle bir anda refleks geliyor yani. Ha bundan sonra havuca geçerim, patlıcana geçerim bilmiyorum yani. Belli olmaz. Aynen. Devam edin. Sizce boşanmanın en büyük nedeni nedir? Aşkın kavuşmak demiş. Ya bu hani boşan lafını çok kullanıyorum ya. Boşan. Bunun sebebini söyleyeyim sana. Karşı tarafta boşanma duygusu var. Ben konuşunca o duygu boşalıyor, bitiyor, boşanmıyor aslında. Şimdi kadınlar için de şöyle bir şey oluyor Eser çoğunlukla. Ben bu adamı boşayacağım. Yani bitti artık filan. Ya da erkek de oluyor bu bazen. Şimdi ben onunla yüzleştiriyorum onu. Anlatabiliyor muyum? O duygu içinde tutunca kaos oluyor ilişkide. Ama o duygu biri söylüyor, ona iyi geliyor yani. Evet böyle bir alternatif de var. Bak boşanma alternatifim var ama boşanmıyorum. Bu çok sağlıklı. Yani boşanabilirim ama boşanmıyorum. Bu sağlıklı bir şey. Sen aslında o duygusunu rahatlatarak belki de boşa- ilişkileri daha tabii. güzel hale getirdin. Abi Recep Oluyor. İvedik niye tuttu bu kadar? Herkesin osurma, geğirme, burnunu karıştırma, karşındakine tokat atma duygusu var. Bunu toplum adına biri yaptı. Ve o dosyayı kendi kapatıyor izleyici. Yani bir filmi beğenirsin beğenmezsin ayrı ama kitle izliyorsa herkesin o duygusunu boşalttığı için o popüler oluyor orada. Bunun bir sebebi var yani duygu boşaltmak yani. Devam edelim. Yaşadığım ilişkiyi tüm detaylarıyla aşkım kapışma anlatsaydım 3 tür saçımı yolar. Karşı tarafında renk diye ağzını sıçardım. Bak artık millet oturdu. Oturmuş ama kesinlikle. 3 tür saçımı yolar karşı tarafında renk diye ağzını sıçardım. Ya bu konuşarak yapıyorum bunu bazen ya. Evet yani hani sen ben sana demiyorum falan diye. Artık insanların iç sesi de olmuşsun gibi bir şey yani. Sıç ağzına oldu. Evet. Renk sıç ağzına. Demek de normalde Azerbaycan'da yönetici demek biliyorsun. Öyle mi? Tabii menajer demek. Ben böyle eskiden orada çalışıyordum. O da bir hastanede. Mesela menajerimiz şey diyorlar. Aşkım kapışman pezengi diyorlardı mesela. Valla Devam menajer edelim. gibi bir Bu şey. ne biçim tebligattır? Çok küçükken TV'de aşkım kapışmak çıkmıştı. Ne diyor diye acaba diye anlamaya çalışırken babam görüp kızmıştı. Değiştirmişti kanalı. Saçma sapan şeyler izleme demişti. İsmini hiç unutmadım. Çok değişik gelmişti o yaşımda bile. Şimdi yıllar sonra her gece aşkım kapışmak storiesi izliyorum. Devam ediyor. Ya evet erkekler genelde şey diyor, kapat şunu. Ama engelliye var karısının şeyine giriyor. Telefonuna oradan beni engelliyor mesela. Takip bırakıyor falan böyle. Değişik. Birebir de hiç canlıda denk geldin mi? Dışarıda falan geliyoruz. Yani mesela karşıdan geliyor karı koca. Mesela adam beni görüyor yüzü düşüyor falan. Kadın böyle aa falan aşkım falan. Ama kadınla anlaşıyor bak. Devam ediyor. Orada da yani. Adam böyle gidiyor mesela hiç farkında değil. Ciddi bir olay oldu mu? Ya bak bizi bilmem ne yaptın, sen yüzünden oldu falan hani öyle bir şey oldu mu? Yani şöyle tabii kızan değil ki böyle yani sert davranan olmuyor kesinlikle. Çünkü erkek böyle bir bana yaklaştıkça o mizahı yakalıyor bence. Gülüyor ediyorlar. Yani çok söylerim sana arada inanamayacağın insanlar falan arıyor yani hani öyle böyle değil yani böyle. Önce diyor bir gıcık oluyorduk sana filan. Şimdi gülüyoruz geçiyoruz filan diyor. Ama dışarıda filan gördüklerinde erkekler bir şey yapıyorlar böyle. O değil mi abi? Şey değil mi? Biz bir ilişkiyi Ben zorlaştıralım. arkadan duyuyorum zaten yani. Stres diyecekler. Geliyor ya. Ama sen de onu dedin. Ben de o duyguyu boşaltıyorum orada. Aynen öyle. Devam et. Aşkım kapışmak Instagram hesabına düştüğümden beri ne ben eski benim ne de sizler eskisiniz. Hepinizin ağzına sıçıyorsun. Herkesi bitirmiş kafada. Kendi de gitmiş. Adamlar da bitmiş kafasında. Ya yoruldu insanlar. Vallahi yoruldular. Yani bu sadece Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünyada. Ben de yorgunum. Yani hani artık bir şey düşünmek, analiz etmek, açıklama yapmak bazen istemiyorsun Eser. Yani gerçekten şuranda ya. Hani ve insanlar kendi evlerinde bir şey hayat yaşıyor ama herkes kendi evinde kafayı yiyor. Geliyor sana boşaltmaya çalışıyor her şeyi bir de. Şurana geliyor abi. Bazen bir git diyesin geliyor yani hani git bakıyorum ya. Yani anlamıyor bazı insan. Sınır bilmeyen insanlar var. Yani kimine şey yaparsın, konuşursun. Ya şu an canım konuşmak istemiyor ama böyle sınırlarını zoruyor bazı insanlar. Ya bak bitirmediğin ilişkiyi devam ettirirsen madden manen bitersin abi. Yani biz bitiremiyoruz ilişkileri. Şuraya kadar getirme işte. Yani getiriyorsan da kusura bakma. Ben çok güzel Bu hayattan her şey çıkarıyorum insanları. arkadaşlıklarla ilgili de her şeyle ilgili değil mi? Anne babayla ilgili de olabilir. Anne babayla da ilgili. Her Tabii şey tabii. olabilir. Ya bak sana şunu söyleyeyim. Yani genellemeyeyim ama çoğu anne baba da yaşıyordur buna insanlar. Ya bazen en dibinizdeki sizin çok başarılı olmanızı istemiyordur abi. Çok zengin olmanızı istemiyordur. Bak çok kızacaksınız belki ama genellemiyorum. Gerçekten öyle. Çünkü senin başarılı olman, büyümen, madden zengin olman filan
Onlardan uzaklaşacağın, bazen senin en dibindeki dostun, arkadaşın, kardeşin, patronun, ortağın bile bazen büyümeni istemiyor. İstemiyor abi. O yüzden bize Ve full yutturmuşlar istiyor yıllarca. gibi de yapıyor. Yapmak zorunda. Ya bu işte zaten tehlikeli olan lan, düşman olduğunu baştan... Düşmanı ben çok severim. Bak biliyorsun. çok severim. Safı belli. Ne yapacağını biliyorum yani. Beni sevmiyor. Bu hoşuma gidiyor. Ama dibimde seviyormuş gibi gözükünce abi bu s**k yani bu. Peki bu da içgüdüsel bir duygu değil mi? Nasıl mesela? Hemen yanındaki bir insan yani kötülüğünden mi yoksa içgüdüsel olarak insan zaten yanındakinden daha başarılı olmak ister ya da bilmem ne olmak ister gibi bir duygudan dolayı mı bu? Yani kötü insanlar mı böyle düşünür sence? Ya da bir şey atıyorum mesela annesi çocuğun başarılı olmasını istemiyor. Çünkü başarılı olursa atıyorum şehir değiştirecek, Amerika'ya gidecek Konu bu. falan filan. Konu bu. Yani bu kötülükten de değil aslında. Ama burada şöyle bir şey var. Çocuğu yok ediyorsun. Yani hani burada ciddi bir bencillik var baktığında. Bu kötülüktür abi. Başka bir şey değildir yani. Hani onun kendi olmasına izin vermiyorsun. Ya benim bazen oyuncu, o zaman danışmanlık yapıyordum. Şimdi yapmıyorum. Çok ünlü oyuncular. Adamın dizisi mesela reytingde 1 numara, tamam mı? O hafta hastalanıyor. Sıkıntıya giriyor sürekli. Yani problem yaşıyor. Ya da diyor ki işte maddiyatım arttığından beri diyor kendimi kötü hissediyorum. Neden? Çünkü diyor annem babamın böyle bir durumu yoktu küçükken. Beyni onlardan zengin oldukça kötüleşiyor abi. Bak çok ilginç şeyler bunlar. Yani onu bilmeyince bulunmayınca ya da mesela sanatçılarda olur bu ya da iş insanlarında başarı artıyor, ayağını kırıyor. Başarı artıyor, hastalanıyor. Çünkü küçükken abi görünür olmuş, kimse görmemiş. Ya da çocuk bir şeyi başarmış, anne görmemiş, baba sus demiş, git demiş, vurmuş ya da görmemiş abi. Beyin şunu öğreniyor, başarılı olursan linç edilirsin. Çok görünürsen işte hastalanırsın. Bloke ediyorsun kendini, farkında değilsin. O yüzden bu ülkede dünya starı çıkmaz. Herkes ağızdan istiyor senin star olmanı ama içeride istemiyorlar abi. İstemiyorlar abi. Kitlesel bir duygudur o. En zoru ne biliyor musun? Yani cenazede ağlamak en kolayıdır. Ama sahnede alkışlamak kadar zor bir şey yoktur abi bir insana. Bu sahne ünlü için söylemiyorum abi. Yani her şey bir sahnedir. Aynen öyle. Yani bu genel müdürdür, ödül almış yöneticidir. Ya şu binanın güvenliğidir abi. Maaşı artar, o görünür olmak demek ailede ya da etrafta. İstemiyorlar abi. İstemiyorlar yani. O yüzden bizim memlekette ortaklıklar çok yürümez. İşte Bu yani genetik ülkeyle ilgili bir şey mi? bu ülkede insanın böyle evet. bir ortalama davranış biçimi mi? Evet kesinlikle öyle. Yani mesela akraba ilişkileri yürümez. Çünkü biz lafı çok önden fazla yüksek kullanan insanlarız. Yapıyor, edeceğiz bilmem ama yola çıktıktan sonra istikrar problemi yaşıyoruz genelde. Yani o yol ayrımları belki gerekli ama ben artık şimdiki zamanda eskiden bunlar daha farklı konuşulurdu. Ben artık insanların çok gerçek olduğunu, çoğu insanın genellemini düşünmüyorum abi. O yüzden yanınızdaki insanlarla birlikte hem siz onları geliştireceksiniz hem onlar sizi geliştirecek abi. Ben mesela ekibimde ya da dostlarımda madden ve manen bilerek bunu aynı hatayı sürekli yapıyorsa yavaş yavaş ilişkimi uzaklaştırıyorum ondan. Çünkü ben de yaptım onu yıllarca ve sürekli beynim onunla manipüle oluyor. Kendi geçmişimi hatırlıyorum abi. Sizden daha büyük hayalleri olan insanlarla yaşamanız gerekiyor bu zamanda. Devam edelim. Bu arkadaşın uzmanlık alanı tam olarak ne? Boşanma uzmanı. Artık olur diyorsun. Ya oraya da bir açıklık getireyim. Yıllardır benimle ilgili yazmadığınız kalmadı. Hemşirelikten tut, işte bilmem neye kadar psikolog musun, kişisel gelişimci misin bilmem. Dostum ben her şeyim. Okey. Her şeyim. Al işte. 12 yaşında Arif Sağ benim hocamdı. Konservatuvarsa babasını okudum yani. Bilmiyorsunuz öğrenin. 22 yaşında Müjdat Gezen'in öğrencisiydim. Ondan sonra mesleğimi bitirdim. Bilmiyorsanız öğrenin. İlk okuduğum üniversite Marmara Tekstil. Üniversitede okudum. İkinci okuduğum üniversitede Amerikan Üniversitesi'nde. Evet bu uzaktan eğitimi denkliği yoktu. Ama ben klinik ortamında çalışmadım. Psikoloji okudum. Üçüncü üniversitemde Kıbrıs'ta. O üniversitede davranış bilimleri. Ya ben yani dans da ederim, şarkı da söylerim, oyunculuk da yapabilirim. Canım isterse eğer. İyi ya da kötü, az ya da çok. Danışmanlık da yapabilirim. İçiniz rahat olsun. Bugün istersem tekstil yapıp modacı olurum. Okey. Nasıldı? Yetti mi? Yetti mi? Yani sıkışırsam başka bir okulda okurum. İstediğim işi yaparım. Herkes bir kendine baksın arkadaşım. Ağzım iyi laf yapıyor biliyorum. Çok Gıcık güzel. oluyorsun. Bunda farkındayım. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Şu an ana Bunun avrat altına bayağı küfürler. cümleler yazacaksın. Ana avrat giriyor şu an. Altı bir sürü cümleler yazacaksın. Neydi? Şöyle ispatla böyle diploma abicim gireceksin şeye tamam mı? Orada araştıracaksın bu adam ne yapmış ne etmiş diye. Her gördüğün belgeden sonra da oturup ana avrat söveceksin. Çok sikimle değil. Bak burada gülerim yani. Uf çok güzel ya. Bunun altı var ya. Abi artık Bu videonun nasıl altında şov var. Aynen. Bence bir daha çekelim. Seve seve. Ben hazırım Sadece bu yani. bölüme gelen linçlerle bir daha linç. Seve seve. İnsanlar bu kadar özgüven insan da sevmiyor ya. Kendi bu kadar seven de Abi beni sevmiyor. sevmesinler çok umurumda değil ya. Yani hani yani ben hani beni anlayan anlıyor zaten. Ben de herkesi sevmiyorum. Herkesi sevmek zorunda da değilim. Öyle bir duygum, öyle bir arzum yok. Anlaşabildiğim insanlarla yaşarım. Ben bugün seviyorum, yarın sevmeyebilirim ya. Çok normal. Bir insan hayatta bir evre mi? Beni sevsinlerden Evet. umurumda değil'e geçmek bir evre mi? Evet. Yoksa dönem yüzünden mi böyleyiz? Yani zaten Bir kere yaş.
Yani 30'lar 40'lar gerçekten çoğumuzun böyle bir evrilme süreci oluyor. 2 dönem evet, çünkü abi artık böyle hani sonuçta bir toksik bir psikoloji de yaşıyoruz memlekette. Dünyada da öyle. Psikiyatri, kişisel gelişim, yani her şey çok toksik biliyorsun. Artık şey noktasına geldik, yani kendine dön, kendini sev, neymiş lan bu falan diyoruz aslında baktığında, ve bir kendine döndüğünde de çok da bir değilsin yani, yapabildiğin bir şey yokmuş kendin için. ya bunu da fark ediyorsun. Ve yaşamda da bir anlam kalmıyor. Şimdi niçin Çok yaşadığın... güzel bir şey. Her milyonlarca sen kendine döndü. Lan hiçbir şey. Bir yok değil. Lan oğlum Ya ben bu- başka yere döneyim ya. Bunda, Ben orada bir şey orada çıkmadı. oradan döndüm yani, hani niye abartıyorum bu kadar filan diye. Oturup tükene gelme düşünmeye başladım yani, hani ne olacak abi bunun sonu, daha kötü ne olabilir, daha kötü, beklemiyorum ama bunu, geleni yaşıyorum. Bu sefer ne oluyor, kendine çok döndükçe de bazı şeyleri abarttığını görüyorsun. Çok uğraştığını. Bizim en büyük sıkıntımızı söyleyeceğim. 2 şey sizi madden manen yok eder. Bir, kendini acımak, 2, şikayet etmek. Ben bunları yapıyordum abi önceden. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çocukluğum böyleydi benim yani. Ben bu acımayı bıraktım. Ne zaman hissedersem çıkıyorum oradan. Ya da işte şikayet etmeyi azalttığında değişti. Abi bu dünya ölümlü. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Sonrası belirsiz. Ne olacağını kimse bilmiyor. Ve bu belirsizliğin içinde yapabileceğim tek şey, yani acıların içinde tadını çıkarabilmek. Başka bir alternatifim yok. Bana düşman olarak devam edersin ayrı bir konu, ama abi hayatın kaçıyor yani. Biraz kendine bak. Kendine dön bak yani. Bu kadar düşmanlığa şeye de gerek yok. Yani hani bir kafayı kaldırmak lazım ya. Hani boş yaşıyoruz yani gerçekten. Çoğumuz boş yaşıyoruz yani. Tadını çıkarmıyorsunuz hayatın. Açık açık söyleyeyim, çıkarmıyorsunuz yani. Devam et. Bu adamı gömmemek için ne yapabilirim? Engelleyebilirsin. Ama kız arkadaşların her zaman izleyeceği için ne yapacaksın? Her yerden çıkacağım Yapacak karşına. hiçbir şey yok Yapacak değil mi? hiçbir şey yok yani. Dibinde biteceğim. İstemedikçe geleceğim. İstemedikçe geleceğim. Çünkü aslında istiyorsun. Ya. Ya çok iyi. Sen istiyorsun. İstiyorsun beni. Kabul et. Evet seni. Devam edelim. Bu adamın tek olayı kadın övmek. Kadınları öven herkes abartılıyor. Tek olayım kadın övmek değil. Bunu söyleyeyim ya. Başka şeyleri de övüyorum da. Zeka överim, akıl överim, para överim mesela her şeyden önce. Yani zengin erkekleri çok överim. Zenginsin, değilsin, gömerim yani. Anlatıyorum, bu kadar basit. Para nedir? Abi para şöyle, ben zengin insan seviyorum. Yani çok da zengin dostlarım, arkadaşlarım var. Ben olamadım ama olmaya çalışıyorum. İşte sıkıntı burada. Parayı bulmuş adamla ilgisi yok bu konunun. Parayı bulabilme ve parayı kazanabilme yeteneğine hayran olurum. Ben mesela oturdum, bütün iş insanı, dostlarımla konuyu nasıl yaptın? Ne yaptın? Şimdi ben de hatalar çok yapıyorum. Niye konuşuyorum diyor ki, bu bir yetenek abi. Eğer helal yolla hani gitmişse, para aklamamışsa, yanlış bir şey yapmamışsa, benim oradaki hikaye hoşuma gidiyor. Bunu nasıl yaptı? O kadar insanı nasıl yönetti? O parayı nasıl... Bende yok abi bu mesela. Hep istiyorum ki ekibimde, arkadaşlarımda olsun. O yüzden zengin değil ama o zenginliği yapabilmiş insanların kadın erkek fark etmiyor. Kesinlikle strateji hoşuma gidiyor. Ben tahrik oluyorum abi. Ondan tahrik oluyorum. Paradan değil. Onu kazanabilme yeteneğinden tahrik Onu oluyorum. onu bulmak, o yolu tercih etmesi, o parayı tutması, yönetmesi. Nasıl çıktın oradan? Hani sen de battın, biliyorum, anlatıyor bana. Yani şunları yaşadı. Orada nasıl durdu? Nasıl kafayı yemedi? Nasıl, bu tahrik olun nasıl bir şey bence yani. Para biraz babayla ilgili bir şey. Yani baba evin dışı, anne evin içi. Aşk hayatınız anneyle, işte para babayla ilgili. Ben o sıkıntıları zaten 40'a kadar anca aşabildim. Şimdi onlara biraz merak sarıyorum mesela. Yani nasıl çözmüş de bunu halletmiş. Çünkü baba sorunuz varsa para sorunuz oluyor abi bir şekilde. Devam edin. Biberle özgeçmişinizi çok merak ediyorum. Biber bilinç dışında penis demek. Böyle Hadi ciddi, canım. aynen öyle. Kırt şeyler var ya, cips, biber, salatalık, havuç. Sert şeyler öfkeli insanlarda daha fazla olur. Öfkeli dönemlerinizde cips çok yersiniz. Çubuk kraker o yüzden çok satar abi. Hani reklam oldu ama yani gerçekten öyle. Çünkü kıtır ekmeğin dışı baba problemi, içi de anne problemidir. Kıtırlaştırdığını yediğiniz her şey öfkeyle alakalı. Benim çocukluğum öfke, nefret, kızgınlık ve penis bilinç dışında Freud'den de zaten baktığınızda cinsellikle ilgili sıkıntılar. Bunlar benim atasporumdu zaten çocukluğumda. Onu biberle atıyorum yani. Bu cevabı o bile beklemiyordu biliyor musun? Al sana. Açıkladım ama anlar o. Güzel sormuş yani. Devam edelim. Yüzün çok asimetrik ve çikin. Evet, yani bu doğumda bir şey. Yani işte sol tarafın biraz daha farklı, sağ biraz daha farklı. Ben de bunun farkındayım. Çirkin olabilir, yapacak bir şey yok yani. Güzel ya da çirkin, onunla ilgilenmiyorum ama ben de ara ara çekimlerde onu fark ediyorum. Ara ara böyle doktora gidiyorum. Hani bu ne olabilir, ne edebilir? Bu doğumsal bir şey. Ne var abi? Şurada bir az gelişmişlik var sol tarafımda. Ondan sonra ama yani böyle eleştiriler bazen oluyor. Çekimlerde ters oluyor mesela oralarda. Orada da şeyi söylüyorum abi, yani hani bir insanın anında değiştirebileceği şeyi eleştirirsen
çıkarabilirseniz bu bana sağlıklı geliyor. Dersen ki bu şuna yakışmamış, çıkarabilirim. Bu olmamış, çıkarabilirim. Ama işte ağzımla, burnumla, götümle, başımla konuştuğumuzda bu eleştiri olmuyor abi. Bu kötü niyet oluyor. O yüzden de çok cevap vermiyorum böyle şeylere yani. Değil mi? Yani aslında Aynen. o fiziksel meselede o... Abi fiziksel Bravo, şimdi ben sana gerçekten. desem ki şu karakterini değiştiremezsin. Ama yüzünü şuraya tak desem belki düşünürsün yani. Zaten çocuklarınıza da bunu öğretmeniz lazım. Yani okullarda ve ailelerde şöyle olmalı. Karşındaki insanı eleştirirken anında değiştirebileceği bir şeyi bul. Yani başka yerden eleştirme onu yani. Bu toplumda biliyorsun öyle bir şey yok. önemli İlk bir şey. vurdukları Bu yer çok, başka bir şey. hakikaten çok önemli bir şey. Yani ben hani Değiştirebileceği o an yani. değiştirebilir, bunu çıkarabilir miyim? Bunu değiştirebilir miyim? Şunu şuraya tarayabilir, yapabilirse eleştir. Ama birinin kişiliğine, kimliğine, başına konuşuyorsan sen o çocuğusun yani. Bak küfürler ediyorum. Bunu aynen çocuğuma böyle anlatacağım. Sen onu diyorsan o çocuğuna... Aynen öyle. Devam edelim. Şöyle tipler var ya. Direksiyonu tutmuş. Kol saati duruyor, arabanın logosu duruyor. Bugün de böyle. Bugün de ben Bugün de böyleydi. Ya gerçekten böyle mesajı veriyor. Bu bence kişiliksiz, zayıf karakterlerin yaptığı bir şey. Ne demek istiyor? Ben adam değilim. Beni adam var eden bu iki şey. Sana gelecek kadın da kadın değil o zaman. Bak hemen anlamıyor. 10 yıldır televizyonda beni eğitiyor gibisin biliyor musun? Ne konuşulmuştu bu? Evet. Hatırlıyor musun? Ben senin bölümünden sonra büyük bir linç yedim. Kadınlarla ilgili. Seninle bölüm bir program yapmıştık. Bu programdı galiba. Oradan bir şeyleri kesmişler. Kesen kişi de ismini vermeyeyim lan. Vermeyeyim ya. İnkılap Yayın Evi'nde kitap çıkarıyorum. O yayın evinde ünlü bir psikolog. Hepiniz tanıyorsunuz. Yeri gelince vereceğim. Hazır ol bu arada. İsmini de vereceğim. Ağzına sıçacağım senin. Kesiyor oradan abi. Bütün dataya olduğu gibi veriyor ki bunu linç edin. Kadın düşmanı diye. Çünkü sen demiştin ki DM'den yürüme, kadın nasıl yürür, erkek nasıl, hatırlıyorsun o soruları. O soruyu Ben sana erkeği de anlattım, kadını da anlattım. İşte şöyle duruyorsa kadın, şöyledir, böyledir. Onu al abi sen. Olduğu gibi kurgula, ver basını olduğu gibi. Oğlum ağzınıza sıçacağım. Bekleyin yani. Hani. Aynen. orada Bayağı mı? tanınmış bir psikolog. Bu psikologla da anlamıyorum ya haset duyguları. Sizin de bir psikoloğa gitmeniz gerekmiyor mu arkadaşlar? He? Yani benden rahatsız oluyorsan benim düşüncelerimden rahatsız olacaksın. Benden değil. Benden olursan bu kişilik problemin. Okey. Tamam Ama mı? sen bu bayağı yani şey yapmak. Bayağı abi. O O- kaldığı için de söyleyecektim sana zaten bunu. Şimdi inanılmaz söyleyeyim yani. ya. Ama çok yapılan bir şey abi. Haset duygusu. Haset bunlar yani. İnadınıza daha popüler olacağım abi. Daha çok konuşulacağım. Onları söylüyorum özellikle. Anlatabiliyor muyum? Daha da fazla yapacağım. Üstüme geldikçe siz. Birkaç tane var öyle psikolog. Kötü oynuyor. Oynatacağım başınızı. Rahat olun siz yani. Ya çok güzel ya. Oynatacağım Müthiş ya. yani. İzlenme garantili konuk olmuşum şu an var. Öyle abi. Olay bambaşka yerlere. Evet buna ne yorum gelmiş? Of ne koydu be attığın şeye. Abi yani neyi öne çıkarırsan onu pazarlıyorsun sosyal medyada. Yani Şu an kendini izlediğinde ne hissediyorsun? ya eski halim. Yani bakıyorum daha gencim şu an mesela. Daha iyi hissediyorum. Mesela onunla kıyasladığımda. Espriler yaptığım dönemler ama yine böyle utandığım, çekildiğim şeyler var. Onun da farkındayım. Yaparken, Yani, tabii değil mi? tabii aynen öyle. Kendim mesela şimdi daha kendimim, daha mutluyum. Daha iyi Daha hissediyorum. tonaj böyle bir ses tonu Evet, daha evet. sakin ve daha düşük. Mesela orada daha anlatma, ispat falan var Kesinlikle değil mi? öyle. Bir şey ispatlamaya çalıştığım dönemlerde ama bu çok normal. Bakıyorum Normal, kim normal. ünlüyse herkes o dönemi olmuş herkesin Tabii yani. canım. Aynen öyle. O yüzden bu adamı da seviyorum yani. İyi ki var. Helal olsun ona bu yaşa kadar getirdiği için kendine. Devam edelim. Abi her gün Güzel rutinim. Ben asosyalim Eser. Mesela senle konuştuk ya mesela. Bugün işte sana geleceğim ya da bir yere eğitime. Ben yolda başlıyor benim stres. Yani bu seninle onunla arkadaşlarımla alakası yok. Ben böyle aşırı insan gelen şey oluyorum. Böyle delirme duygum artıyor benim. Onu böyle yolda arabada bir yerlerde boşaltıyorum. Bu müzik ve bu şekil fix mi? Ha? Değil. Bu müzik O mi? değişken. O değişken. Yusuf var işte neredesin? O rengin bulduğu şarkılar oluyor işte. değişik değişik. Yaşı gereği nerede delirme şarkısı var bana yüklediği için onu. Menajerin mi? Yani Menajerin yanındaki pezevenk. Aynen o. Devam edelim. Biraz sosyal medyadan sessiz sakin tatil yap. Biraz arkadaşlarınla vakit geçir aşkım. Bak ve tavsiyeler de veriyorlar. Çok doğru tavsiyeler ama yani şu dönem iyi geliyor ya. Hani benim arkadaşlarımla zaten zaman geçiriyorum. Yani benim ev zaten hani inşallah bir gün gelirsin. Böyle 2 günde bir zaten dostlar, arkadaşlar geliyor. Kedisi, köpeği böyle güzel bir tatlı bahçemiz var. Yaşıyoruz arkadaşlarla biz. Böyle uzaklaştın, tek kaldığın, gittiğin falan öyle tatiller yapar mısın? Çok yapıyordum pandemiye kadar diyeyim. Çok fazla. Mesela 6 ay Tayland'da, 7-8 ay Barcelona'da. Tek başına mı gidiyorsun? Tek başıma gittim hepsine. İşte başka Nepal'e.
Hepsine gittim. Düğün bayağı bir 30-40 ülkeye gittim. 20'ye kadar iş için, geri kalanında hep böyle bir tek başıma ziyaret ettim. Ama pandemiden beri hiç tek gitmedim. Devam edelim. Bu adam iyi deli. Farkından bilmiyorum ama deli deli davranıyor. Bakışları Bakışları da öyle. Bakışları Böyle öyle diyor. şey gibi, sır gibi yazmış. Aa, bakışları da öyle. Hani mesajımı alıyor musun? Haberiniz olsun. Ha, benden de duymuş olmayın ha. Vallahi Bakışları da öyle. 135 kişi de hemen onaylamış. Duyduk seni. Deli deli. Çok haklısın. Valla doğru yani hani o deli ne demek onu da çok bilmiyorum da ama benim halim deli gibi geliyorsa, tuhaf geliyorsa bir şey... Evet. O senin Yani deliliğin. bana iyi geliyor bilmiyorum. Devam edelim. Bir erkeğin fakir olduğunu nasıl anlarım aşkımcığım? İki şekilde, bir yemekten, iki tatlıdan. Canım benim. Şimdi date çıktınız, yemeğe gittiniz. Yemek yiyorsunuz, tabaklar geldi önünüze. Şimdi o çatallı etleri küçük küçük böyle sağa doğru böyle maden ocağındaki kömür gibi topladıysa, tamam mı? Çünkü sayıyor bilinç dışında 100 TL, 200 TL hesaba ettiği için o yüzden böyle yavaş yavaş kıyıya alıyorsa, yemeği bitirdi, eti sona sakladı, eti gömdüyse orta hallidir. Olabilir, ekonomi çok kötü. Hepimiz orta haldeyiz artık. Sonra tatlıya geçeceksin. De ki tatlıyı dışarıda yiyelim. Ya ben böyle pudingleri çok seviyorum. Marketten alalım falan de. Kayanın köşesinde, ağacın dibinde otur yeriz falan de. O da ucuza kaçacak diye kabul eder zaten. Gitti açtınız pudingleri yiyorsunuz falan böyle. O pudingin böyle jiletini var kaldırdı onu. Onu böyle yalıyorsa tamam mı böyle git bir pudinge de 2 lira veririm diyorsa fazla fakirdir. Tamam. Ya ben bu yüzden çok etkilendim çünkü ben onu kesin yapıyorum ya. Onu hep yapıyorum ya. O bir duygu. Hani o oraya bulaşmış hani o da gitmesin. Parasını ödedik gibi bir şey. Ne acaba oldu? Hayatım 5 yaşında emmişsin oral alışkanlık abi. O devamlı. Nerede devamlı diye. Allah Allah. Nerede değil mi? Dayı çok şükür fakir değiliz de ama ambalajı yalamak ayrı. Bu benim bak. Ömer bak vallahi bu benim ya. Kardeşim benim ya. Ya o yani zengin olabilirse ruhun fakir diye bir şey var ya. O, değil mi? Ya, kesinlikle o. Bende de var yani. Devam. Geldi mi gözünün önüne? Tabii ki gözümün önünden gitmiyor. Ben dün akşam yapmışımdır ona. Öyle benim çok unutabileceğim bir şey değil yani. Aşkım kapışmak. Aa! Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir konuk müzemize bir Getirdim. Heh. Aa dur. hediyeni senden de sürekli işte Bak. bu. Aha çok güzel ya. Nasıl? İşte tamam. Oh Dedin sen takabilirsin. çok. Ha bu ne bu? Gördüm şu şey. Bunu sen mi yaptın? Bunu mu şey Bir yapacaksın? hayranım yapmış. Bu mu? Çeksene Aa. Allah aşkına ya. Abi linçle biber de oluyor ya. O çok Çok güzel. iyi, çok iyi. Çok iyi.